Hepimizin bildiği Türk mutfağı oldukça zengin ve kültürel açıdan oldukça ünlüdür. Bundan yıllar önce şaman atalarımızdan başlayan bu serüven oldukça eskiye dayanıyor. Tam 1000 yıl öncesine. Bu arada çoğumuzun bildiği gibi yediğimiz meyve, sebzelerin görünüşü bundan yıllar önce günümüzde olduğundan çok farklıydı. Bu besinlerin yıllar içerisindeki değişiminin sebebi katılan hormonlar ve bazı bitkisel ilaçlar. Tabii ki doğal ekolojik değişiklikler de bunun bir parçası diyebiliriz. Bu arada sıradaki video ne olsun anketine katılanlara gerçekten çok teşekkür ederim. Kimse gelmez zannetmiştim. Herkese tekrardan teşekkür ederim. Ben Bilgin Yaman. Atalarımızın yemek kültürü ve sebze ve meyvelerin yüzyıllar içerisindeki değişimi hakkındaki derlediğim videoma ve geçmişin sırları kanalıma hoş geldin. O zamanlar hepimizin bildiği gibi atalarımız at üstünde gezen cengaverlerdi. Bunun yanı sıra atalarımızın kısa bacaklı olarak anılması da bu sebepten dolayıdır. Göçebe hayat yaşadıkları için de kamp alanlarında buldukları her türlü et onlar için besin anlamına gelmektedir. Bir zamanlar o kadar ileri düzeydeydi ki çevre yerlerdeki devletler bile bu durumu kıskanıyordu desek doğru bir kelime kullanmış olurum. Sadece et ve et ürünleri değil, ayrıca hayvanların sütlerinden de faydalanan atalarımız için yiyecek sorunu neredeyse yoktu diyebilirim. Hatta öyle ki çoğu kişi yapamazken atalarımız sebze ve meyve bile yetiştirme konusunda oldukça iyiydiler. Çeşitli meyve ve tahıllardan içki yaparlardı. Hatta kutlama zamanları, bayramlarda karşılıklı şarkılar eşliğinde kupa bile tokuştururlardı. Bazılarımızın bildiği gibi bizler yeme içme ikilimini bir arada kullanırız. Bu da bizlere atalarımızdan kalan bir miras dahaydı. Zira atalarımız yeme içme kelimesini yegü içgü ve aşkı içgü olarak kullanırdı. Bu arada atalarımız bir oturuşta 5 kilo et yiyebiliyorlardı. Şimdi gelelim atalarımızın sofralarına konuk olan yemeklere. Öncelikle her öğün olmazsa olmazı türlü türlü etler. Atalarımız avlanmak için günlerce at üstünde yolculuk yaparlardı. Onların en büyük yardımcısı ise kartallar ve köpeklerdi. Onlar sayesinde geyik ve tavşan avlarken çoğu zaman mus olarak bilinen sığın etleriyle avlarını sonlandırırlardı. Arapların kebap olarak, Farslıların ise biryan olarak tabir ettiği çevirerek et pişirme atalarımızdan gelen bir yemek tarzıydı ve onlar bunu söklünçü veya söklük derlerdi. Genel olarak söklük için kullandıkları hayvanlar ise kuzu ve oğlaktı. Söklük yapmak için önce yere bir çukur kazarlardı, ardından ateş yakıp bu yakılan ateşte eti pişirirlerdi. Günümüzde bu yemeğe et çevirme veya sadece çevirme derlerdi. Gördüğünüz bu meyve bir karpuzun yıllar önceki haliydi. İçi kof ve altı üçgenden oluşuyordu. İlk karpuz günümüzdeki karpuza göre çok daha sert ve yavandır. Ayrıca bu karpuzun tadı acı ve tatsızdır. Bu arada o zamanlarda çöl bedevilerinin yağ ve sabun üretmek için karpuz tohumlarını kullandıklarını biliyoruz. Önceki zamanlarda yoğurdun mayası olan kor ile yoğurdu mayalayarak yoğurt çalma ismini verdikleri bir besin elde ediyorlardı. Ayrıca atalarımız kışa hazırlık için yoğurdu bile kurutup suyunu çektiriyorlardı. Bunun adına ise kurut demişlerdi. Aslında atalarımız birçok konuda yoğurdu kullanıyorlardı. Sirke ile hamur işlerine döküp yiyorlar, süt ile karıştırıyorlar. Bunu süt ile karıştırarak yaptıklarını ise iktuk isimli bir yemek yapıyorlardı. Ayrıca yapımı günümüzde oldukça yaygın. Tıpkı bundan 1000 yıl önce gibi. Şimdilerde birçok yemin baş tacı olan patlıcanın yıllar önce yol kenarında yetişen bir ot olduğunu ve hayvanlara yem olarak verildiğini biliyor muydunuz? Mor patlıcanımız önceleri sarı, beyaz renkteydi. Halen daha günümüzde bu renkte patlıcana rastlayabiliriz. Tabii ki de ama eskisi kadar yaygın değildir. Çökelek yapımı da atalarımızda oldukça yaygındı. Aynı zamanda tutmaç yemeği ve tarhana çorbası da milli yemeklerimizdendir.
Ayrıca kımız adını verdikleri alkollü içeceklerin başında da geliyordu. Ayrıca tek içkimiz kımız değildir. Arı yağından yapılan bal şarabı da oldukça bilinen bir içkimizdir. Hun Türkleri yoğurdu, kiraz ve kayısı ile tatlandırırdı ve lo isimli verdikleri içkiyi elde ederlerdi. Ayrıca Kıpçak bozkırı ve civarında yerleşim gören halklar ise kumlak isimli sarmaşaya benzeyen bir bitkiyi bal ile karıştırarak bir içki elde ederlerdi. Bu içkiye de arı yağı ismini vermişlerdir. Domatesler insanlar tarafından evcilleştirildikten beridir ki boyut, renk ve lezzet değişimine uğramışlardır. Ancak birkaç vahşi türü hala iyi bir potasyum ve C vitamini kaynağı olduğu için aborjin popülasyonu yani yerli halk tarafından tüketilmektedir. Bu arada domates yüzyıllar boyunca zehirli olarak sanılıyordu. İşin aslı 1500'lü yıllarda İngiltere'de parası olanlar kalay kurşun alışımından yapılmış tabaklar alabiliyorlardı. Asidi yüksek olan yiyecekler kurşunu çözerek yemeğe karışmasına sebep oluyor, böylece gıda zehirlenmesine ve ölüme yol açıyordu. Domatesler de asidi yüksek gıda grubundadır. Sucuk atalarımız için zor zamanın kurtarıcısıydı. Daha önce dediğimiz gibi atalarımız etleri saklamada oldukça iyidirler. Orta Asya'da kış dönemleri oldukça zor geçiyordu. Hatta bu kış zamanları uzun ve çok soğukta geçiyordu. Bu zorlu dönemde ise muhafaza etme yollarını ilerletmişlerdi. Tıpkı diğer etler gibi sucuk etleri de saklama yollarından biridir. Bu besin hayvan bağırsaklarının içini kurutulmuş ya da kavrulmuş eti baharat ile bir de un doldurarak yapılırdı. Bilinen bazı bölgeler bu besini beyin, kuyruk yağı ve kan ile de yapmaktadır. Bir sebzenin 200'e yakın farklı türde olduğunu biliyor muydunuz? Resimde gördüğünüz patatesler yıllar önce farklı şekillerde ve renklerde yetişmiştir. Bu arada kısa bir not olarak söylemek gerekirse önceleri 200'e yakın çeşidi bulunan patatesin halen daha günümüzde 160'a yakın çeşidi vardır. Resimde gördüğünüz süt önceleri Türkler için çok değerliydi. Atalarımız süt içmeyi çok severlerdi. Hatta öyle çok severlerdi ki tek bir damlasını dahi ziyan etmezlerdi. Hiç duymadığınıza eminim ki atalarımız yeni doğan çocukların ağzına iyi ve dişi ruhların kutsal süt gölünden aldıkları bir damla süt damlatırlardı. Bu şekilde yeni bir ruh kazandırdıklarına inanırlardı. Hatta şamanlar hastalanmış olan insanlara pişirilmiş süt ile tedavi ederlermiş. Ayrıca atalarımız sütün kaymağını yufkalara sarıp da yerlermiş. Soğuk ve ayaz havalarda derileri soyulmasın ve aşınmasın diye yüzlerine bile sürerlermiş. Oldukça etkileyici. Sanırım bunun bir mısır olduğunu çoğumuz anlamıştır eminim ki. Fakat bu nasıl bir mısır diyenleri de duyuyor gibiyim. Milattan önce 7000 yılında rastlanan mısır çok ince ve taneleri kuru bir yapıya sahipti. Daha önceden yorgemeç yemeği duymuş muydunuz? O zamanlar atalarımızın bilinen yemeği olan yorgemeç, işkembe ve bağırsakları kıyıp ardından baharat ile karışım elde ediyorlardı. Bu karışımı sonrasında bağırsağı doldurup yemek haline getirerek yapıyorlardı. Tıpkı günümüzde mumbar isimli yemeğimiz yorgemeç ile benzerdir. Ayrıca günümüzdeki kokoreçe benzeyen diğer yiyecek ise bağırsağı kıyılmış et, tuz ve baharat doldurup şişe geçirirlerdi. Ardından bu yiyeceği çevirerek pişirirlerdi. Eğer önemli bir misafirleri gelirse de koyunun en sevilen ve makbul görülen yeri beynini pişirerek ikram ederlerdi. Günümüze atalarımızdan gelen bir yemek kültürü olan kelle paça, işkembe, beyin ve ciğer haşlama olarak pişirilecekse tıpkı şu anda olduğu gibi sirke, tuz ve sarımsak karışımı ile terbiye edilirdi. Şu an gördüğünüz meyve sizce hangisidir? Eminim ki çoğunuzun kafası karıştı. Hemen söylüyorum o zaman. Bu görseldeki meyve 7000 yıl önce hasat edilen bir muzdur. Tabii ki muzun ilk yetişme tarihi 10.000 yıla kadar dayanıyor. Şu an neredeyse her yerde bulabileceğimiz bu meyveyi yıllar önce sadece Papua Yeni Gine ve Güneydoğu Asya'da yetişiyordu. Atalarımız sadece avlanarak elde ettikleri küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar ile öğünlerini geçirmiyorlardı. Aynı zamanda onlar göçebe olmalarına rağmen balık tutup yemeyi de çok severlerdi.
Genelde yerleşim yerleri göl ve nehirlerden uzak olsa da bazen kıyılara yerleşen atalarımız balık tutup onları pişirirlerdi. Tabii ki balık temizleme ve tuzlaması da atalarımızdan gelen bir kültürümüzdür. Fakat daha farklı bir balık yeme çeşitleri de aynı diğer etler gibi temizlenip tuzlanarak güneşte kurutulmuştur. Ardından zorlu kış aylarında yiyorlarmış. Resimde gördüğünüz topraklanmış olan sebze ise bir havuçtur. 10. yüzyılda günümüze İran coğrafyasında yetişen havuç, çatallı kök, mor ve beyaz renk ve ince gövde şekillerinde yetişiyordu. Diğerlerine oranla bu görsel daha kolay sanırım. Güney Amerika'da köklerini salan ananasın yıllar önce taneli ve tohumlu olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca günümüzdeki ananaslara oranla o zamanlar ananas daha az suluydu. Baktığımızda bunun gibi değişiklikler gösteren birçok sebze ve meyve olduğuna eminim. Bu arada bilmenizi isterim ki tıpkı bu meyvelerin değişimi gibi yıllar önce atalarımızın yediği yemekler de değişime uğramıştır. Videomu izlediğiniz üzere konuyla alakalı yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada halen kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.